Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte büyük müjdelere yer vereceğiz. Oldukça alışık olduğumuz büyük müjdeler gene hükümet tarafından geldi. Ve bu büyük müjdelerin neler olduğunu az sonra sizlerle birlikte yayınımızda paylaşacağız. Fakat öyle çok fazla sevinmeyin. Bu müjdelerin ne yönde olduğunu da birazdan sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu yayınımızda dolara değineceğiz, altına değineceğiz, piyasalara genel bir bakış yapacağız. Euro Türk Lirası, sterlin Türk Lirası, gümüş, gram altın ve Bitcoin değerlendirmelerimiz bu yayın içerisinde gerçekleşecek. Dolarda yükselişlerin devam etmesi için hangi seviyeler önemli? Altında yine bizler için takipte kalmamız gereken ons altın gerilemelerinde hangi kritik rakam bizler için önemli? Gümüş dip seviyesi, dip oluşumlarını tamamladı mı? Bunlara burada genel bir bakış yapacağız. Euro kanadından özellikle Christine Lagarde'ın biliyorsunuz faizle ilgili açıklamaları var. Bunlara değineceğiz. Euro'da, sterlinde yön hangi yöne doğru olabilir? Yukarıya yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü fiyatlamalarla karşılaşacağız. Hepsine yer vereceğiz. Konutla ilgili haberlerimiz var. Konut yapmak isteyenler, bunlarla ilgili hükümet tarafından açıklamalar oldu. Buna değineceğiz. Enflasyona, faiz oranlarına, yani kısacası son dakika gelişmeleri, haberleri gene bu videomuz içerisinde ekonomiyi ve teknik analizi yorumlayaraktan bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, video içerisinde beni iyi dinlemeniz, dikkatli bir şekilde dinlemeniz sizler açısından iyi olacaktır. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyelerinizi alabileceğiniz kurumlar anlaşmalı ve sözleşmeli olarak işlem gördüğünüz kuruluşlar olmalıdır sevgili dostlarım. Evet, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza da abone olmamış arkadaşlarımızın hepsini kanalımıza abone olmaya davet edelim sevgili dostlarım. Evet, büyük müjdeler peş peşe geldi. Biliyorsunuz son zamanlarda bizim aldığımız tek önemli büyük müjdeler de arkadaşlar zam tarafında oluyor. Her gün gazetelerden, Google'ın ana sayfalarından, ekonomi haberlerinden sürekli neye zam geldiğini takip etmekle meşgulüz. Çünkü onun dışında herhangi bir müjdeli haber son zamanlarda duyamıyoruz. Bunların neticesinde gene bugün itibariyle baktığımız zaman bir doğalgaza müjdeli bir zam haberi, %30 okkalı bir zam gelmiş durumda. Elektrik gene arkadaşlar %16 ile %10 arasında elektriğe bir zam ve bu akşam itibariyle hazır olun, büyük müjdeyi veriyorum. Benzin ve mazot fiyatları da artışa geçecek bu gece itibariyle. 1 liraların üzerinde 1 lira 50 kuruş civarlarında gene benzin ve mazot fiyatlarına zamlar gelecek. Böylelikle fiyatlarımız da 26 lira üzerinde olmaya devam edecek. Evet, bir büyük müjde de gene konut tarafından geldi. Özellikle konut fiyatları aşağıya çekilebilecek mi? Bununla ilgili bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar mevcutmuş. Bu çalışmalar neticesinde de devlet hazine alanlarını satma kararı aldı. Bunu zaten birçoğunuz basından da gazetelerden de takip ediyorsunuzdur. Evet, devlet hazine arazilerini satma kararı aldı. Bunu yaparken de hiç ev sahibi olmamış kişilere bu hazine arazilerinin satılacağı müjdesi verildi sevgili dostlarım. Tabii bu müjdenin tam olarak neler getirebileceğiyle ilgili henüz böyle detaylı bir bilgi yok. Fakat gördüğümüz, duyduğumuz, aldığımız duyumlar neticesinde bunların bir dönümlük araziye tek katlı ev şeklinde yapılacağı yönünde. Yani bir dönümlük arsa alıyorsanız, devlet hazinesinden bir arsa almayı başarabilirseniz içine tek katlı bir daire yapabileceksiniz. 8 dönüme kadar olan büyük arazilerde ise arkadaşlar daha çoklu katlı evlere yapımına izin verilecek. Bunların gene plan ve projeleri devlet tarafından hazırlanıp kişilere sunulacakmış. Bunların bilgisini de verelim. Merak eden arkadaşlarımız vardı. Bununla birlikte de bu oluşumun Ağustos ayı içerisinde başlayabileceğiyle ilgili haberler çıkmış durumda. Peki bu ev sahiplerini ve kiracıları ne yönden etkileyecek? Böyle bir oluşum eğer ki gerçekten hedeflenen kitleye yapılabilir ise, yani alt gelir grubuna bu yöntem yapılabilir, hayata geçirilebilir ise bir müddet ev fiyatlarında bir gerileme yaşayabiliriz. Yani bu arz talep, biliyorsunuz arz talep dengesinden kaynaklı olarak fiyatların yukarıya çıkışları bu şekilde durdurulmak isteniyor. Yani bu kur korumalı biliyorsunuz mevduat hesaplarımız vardı.
Nasıl ki dolara talebi durdurabilmek için böyle bir yöntem geliştirildi. Şimdi de ev fiyatlarını durdurabilmek için böyle bir yönteme başvurulacak ki altlardan ev almak isteyenlerin bir nebze de önüne geçilebilsin. Bu konuda gene TOKİ toplu konut satışlarına başlayacak. Toplu konut yapımına başlayacak. En fazla ihtiyaç duyulan şehirlerde özellikle bu toplu konut satışları devam edecek sevgili dostlarım. Bunu da sizlerle birlikte buradan gene yakından takip edebiliriz. Özellikle konut almak isteyen, hiç evi olmamış sevgili dostlarımız için. Asgari ücret tarafında gene müjde şeklinde bir duyumlar gelmeye başladı. Asgari ücretlilere Temmuz ayı içerisinde 5.000 ve 6.000 aralığında bir zam yapılması hükümetin gündeminde olabilir şeklinde, söylenti şeklinde haberler çıkıyor. Asgari ücretliye de mutlaka zam yapılması, bir ara zam yapılması şart sevgili dostlarım. Onlar da çünkü yılbaşında yapılan enflasyon oranındaki zammın çok çok üzerine enflasyonun çıkmasından kaynaklı olaraktan alım güçleri oldukça azalmış durumda. Onlara yapılacak bir iyileştirmede gene 6.000 TL civarına doğru bu rakamlar piyasada dönüyor. Olması iyi olacaktır bir nebze de olsa yaz aylarında asgari ücretliyi de rahatlatacak rakamların gelmesi. Şimdi asıl burada emekli kesime de biraz bakmak lazım. Çünkü emekli kesimin aldığı maaşlar oldukça düşük. Emeklilerin 2.500 ile 3.500 lira arasında çoğunluğun maaş aldığını da düşünecek olur isek nasıl geçinebildikleri, nasıl bir sihirbazlık yöntemiyle bu parayı döndürebildiklerini mutlaka araştırılması şart. Bu insanlar çok çok zor durumda mutlaka ki oluyorlardır arkadaşlar. Çünkü artık günümüzde ev kiralarının bile 2000-2500 TL aralığına ulaştığı bir dönemde 2500 lira emekli maaşı inanın ki artık çok çok komik rakamlar şeklinde hepimiz tarafından izleniyor. Peki bunları gören, duyan bir yetkili yok mu? Niçin bu tarafta bir müjdeli haber açıklanmıyor? Devamlı zam haberleri açıklanıyor. Bunların da mutlaka biz vatandaşlar tarafından sorgulanması gereken sorular şeklinde olması gerekli diye düşünmekteyim. Bu emekli kesime mutlaka bir müdahale yapılması, maaşların en azından asgari ücret düzeyine kadar çekilebilmesi şart diye düşünmekteyim. Burada hükümetin atacağı adımlar enflasyon zam farkı şeklinde değil, yaşanabilir bir hayat, sürdürülebilir seviyede bir para miktarına bu maaşların çekilmesi şart diye düşünüyorum. Sizler ne şekilde düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de yorumlarınızı sizler yazarsanız buradaki yorumlar neticesinde mutlaka birilerinin kulağına bazı şeyler gidecektir diye de düşünmekteyim. Bu arada EYT'li arkadaşlarımız var. EYT'li sevgili dostlarımız var. EYT'li sevgili dostlarımızla ilgili ekonomik gelişmeleri, haberleri de takipteyim. Onlarla ilgili henüz bir çalışma yok arkadaşlar maalesef. Yani şöyle basına yansıyan bazı haberler var fakat asparagas tarzı haberler sürekli EYT'li, emeklilikte yaşa takılan sevgili dostlarımız için formüllerin masada olduğu söylentileri mevcut. Fakat bu masada olan formüller ve söylentiler hükümet kanadından henüz doğrulanmış ve açıklanmış veriler değil. O taraftan da gene böyle bir veri veya duyum alabilir isek bunu da sizlerle paylaşacağım. Fakat en yakın 9.000 gün prim şartı, bayanlarda da zannedersem 7.000 küsurluk bir gün şartı şeklinde bazı çalışmalar olduğu söyleniyor. Fakat tam kesin ve net bir şekilde değil. Gönül Hanım var bu işlerle ilgilenen. Onu da sürekli ben de basından takip ediyorum. Gerçekten bu işe gönül vermiş bir gönül insanı. İnanıyorum ki sizin de ilerleyen dönemlerde ve günler içerisinde haklarınızı mutlaka Gönül Hanım takip edip almaya çalışacaktır. Evet, dolar kuruyla hemen başlayalım. Altınla devam edelim. Euro Türk Lirası, sterlin Türk Lirası ve onun akabinde de Bitcoin'e bakalım. Piyasalarda son durum, son gelişmeler ne şekilde? Bunu da burada değerlendirmeye çalışalım. Hemen dolar tarafına baktığımız zaman sevgili dostlarım, dolarda bizler için bu grafik ve teknik analiz yöntemiyle takip ettiğimiz bölge, şuradaki bölgemiz bakın. Şu alan içerisindeki bölge bizler için çok önemli olacak. Neden bu alan bizler için önemli? Çünkü buradaki hareketlerin 16-20 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Hatta şu şekilde bunu biraz daha net alalım. Tepelerden birleştirdiğimiz zaman şurada gördüğünüz 15.98 seviyesi. 15.98 seviyesi üzerinde durdukça bakın şurada 15.98 buraya hemen çizelim. Bizler için önemli bir destek. Kırılımı halinde aşağı yönlü hareketler 15 lira 50 kuruş civarına doğru
dolardaki hareketleri bu destek seviyesine doğru aşağı çekebilir. O yüzden 15.98 önemli bir seviye. Yukarıda da tekrardan hareketlerin hızlanabilmesi için 16 lira 50 kuruş seviyesinden geçen bir direnç mevcut. Bu direnç dikkatli bir şekilde takibimizde olacak bir direnç. Çünkü bu direnç yukarı yönlü kırabilir isek dolar kurunda burayı bir yerleşme ve buradaki alanın yukarıya kırılması durumunda 16 lira 80 kuruş civarına doğru giden sizlerle birlikte bir dolar kurunu takibe başlarız. Ve burada ana hedef 16 lira 80 kuruş civarına doğru giden bir dolar kuru olacaktır. Şimdi son zamanlara baktığımız zaman da sevgili dostlarım Haziran ayının da oldukça sıcak geçeceği anlaşıldı. Mayıs derken Haziran, evet Haziran derken Temmuz. Gördüğünüz gibi zam fırtınasının dinmediği bir dönemlerde dolar kurundaki bu artışlar nasıl dinecek? Bunu nasıl sağlayabilecekler? Tabii ki bunun için en önemli takip edilecek alan ve tek para girişinin şu an itibariyle sağlanabildiği alan bildiğiniz üzere turizm gelirleri. Evet, turizm gelirleri. Peki turizm gelirleri beklenildiği üzere 40 milyar dolar civarında bir gelir yapabilecek mi? Bunu Türkiye Cumhuriyeti başarabilecek mi? Bu geliri turizmden sağlayabilecek mi? Evet, bunu sağlayabilmemiz için sevgili dostlarım gerçekten Covid-19'un etkilerinin azalması, dünya üzerindeki Rusya-Ukrayna gerginliğinin savaşının sona ermesi, Çin'deki kapanmaların, virüslerin bitmiş olması şart. Yani bunlar bitmediği sürece bir 40 milyar dolarlık turizmden gelir elde edebilir miyiz? Burası biraz tartışılır. Peki buradan farz edelim 40 milyar dolarlık bir gelir elde ettik. Bu gelirle birlikte dolar kurunu aşağıya çekebilir miyiz? Arkadaşlar bakın şimdi cari açık, aylık bazda verdiğimiz cari açık ortalama olarak 6-7 milyar dolar. Turizmden gelecek olan geliri, 4 aylık geliri de 30 milyar dolar civarında bir gelir bekliyoruz. Bunu da 4 ay 7 milyar dolarla çarptığınız zaman otomatikman 28 milyar dolara denk gelen bir para. Yani bu para sadece bizlerin e, cari açık miktarını azaltabilmemiz veya cari açıktaki bu dengeyi koruyabilmemiz amacıyla bir tutunma, burada bir yatay seyir dolar kurunda gerçekleştirebilir. Tabii bu dediğim süreç 2-3 aylık, 3-4 aylık bir zaman süreci içerisinde olabilecek bir süreci başlatabilir. Fakat 2022 yılı içerisindeki, bakın arkadaşlar 2022 yılı içerisindeki ödememiz gereken dış borç miktarımız sadece 180 milyar dolar. Şimdi cari açık ödenmesi gereken 180 milyar dolarlık bir borç. Merkez Bankası rezervleri tarafına baktığımız zaman da swapları ve sağdan soldan gelen paraları düştüğümüz zaman eksi 55 milyar dolar civarında bir rezerv. CDS oranlarımızı ülke risk iflas durum puanımıza baktığımız zaman ise arkadaşlar 700'lerin üzerinde bir puanlama maalesef ki görüyoruz. Tabii bütün bunların koşullarında dolar kurunu sabit tutmaya çalışmanın bir anlamı olabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü dolar kurundaki bu sabit tutma inadı yüzünden cari açığı kapatmamız imkansız hale geliyor. Çünkü doların ucuz olduğu bir ülkede bakın bu serbest piyasanın dengeleriyle oynadığınız zaman doları olması gereken fiyatın altında tuttuğunuz zaman maalesef ki cari açıktaki dengeyi kapatmanız imkansız. Bu neden imkansız bir hal alıyor? İthal edilen ürünlerin dolar bazında karşılığının ülkede ucuz olmasından kaynaklı olaraktan bu cari açık maalesef ki artıyor. İhracatçı ile ithalatçı arasındaki dengede bozulmalar sağlıyor. Çünkü dışarıdan gelen ürün daha ucuz konumda olduğu için talep ithal mallara daha fazla oluyor arkadaşlar. Bu dolar kurundaki yükselişi serbest piyasa koşullarının yönünde mesela şu an itibariyle bıraktığınız zaman olması gereken enflasyon farkları arasındaki farkı aldığınız zaman dolar kurunda zaten olması gereken seviyenin 18 lira 70 kuruş seviyesinde olması gerektiğini bunu hepiniz zaten ufak tefek de olsa hesaplayabiliyorsunuz. Fakat bu baskılandıkça işte arkadaşlar ithal ürünlerinin daha ucuz kalması, bunun ucuz kalmasından kaynaklı olarak da ithal mallara maalesef ki talebin artmasına sebebiyet veriyor. Bu talebin artmasına sebebiyet vermesinden kaynaklı olarak da bir türlü cari açık dengesi kapatılamıyor. 16.50 önemli bir seviye dolar kurunda. Bu 16.50'yi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Arada bir 16.28 destek bölgemiz mevcut. 16.28, 16.50 aralıkları dikkatli bir şekilde takip edilecek olan önemli seviyeler. Aşılması durumunda dediğim gibi
Ya da şu şekilde söyleyeyim. 16.28 üzeri günlük kapanışlar olduğu sürece burada 16.80'e kadar bir bant aralığının açık olduğu ve dolar kurunda da bu seviyenin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiği görülmekte sevgili dostlarım. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman dolar kurunda hala da aşırı alım seviyesinde olan bir kur. Haftalık bazda baktığımız zaman yukarı al sinyalinin hala devam ettiği, aylık bazda da gene baktığımız zaman da yukarı yönlü hareketlerin şurada çizdiğimiz trend çizgisi üzerinde büyük bir mum hareketiyle devam ettiği gözlemlenmekte ve burada bu hareketin 16.50 üzerine çıkması dediğim gibi 16.80, 17 ve hatta 18 liralar üzerine doğru dolar kurunda yukarı yönlü atakların gelmesini hızlandırabilir. Dolar kurundaki arkadaşların dikkatli olması gereken bir süreç. Biliyorsunuz dün gene Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı artı Merkez Bankası Başkanı ile birlikte bir toplantı yaptı. Fakat bugün itibariyle toplantı sonuçlarından herhangi bir şey yansımış değil. Tek yansıyan bölümünde arkadaşlar zam tarafında doğalgazlar dediğim gibi bu türden müjdeler yönünde oldu. Çiftçiyle ilgili herhangi bir müjde, emekliyle ilgili, çalışanla ilgili herhangi bir müjde veya üretime dayalı ile ilgili üreticiyi destekleme ile ilgili herhangi bir müjde de gelmiş değil. Evet, altının ons tarafına baktığımız zaman sevgili dostlarım altının onsunu takip edenler özellikle 1828 dolardaki destek seviyesi önemli olacak altının ons tarafında. Bizler şu an bant itibariyle baktığımız zaman 1828-1874 bantları arasında bir ons altın takip ediyoruz. Kapanışlarda özellikle günlük kapanışlarda 1828 desteği önemli. Hatta bunu biraz daha 1820 dolarlar seviyesine alabiliriz. 1820 dolar önemli, bizler için önemli bir destek seviyesi. Bu desteğin kırılmaması gerekli. Eğer ki bu desteği de aşağı yönlü kırar isek bizleri 1760 dolarlar seviyesinde bir ons karşılar. O yüzden 1820 dolar önemli. 1820 dolar üzerinde kalır isek hareketler yeniden 1874-1850 bantlarına doğru ons altın tarafında yukarı yönlü hareketleri bizlere getirebilir. Gram altın, hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altında hem dolar bazlı hem de ons bazlı biliyorsunuz yükselişlerden etkilendiği için bizlerin gram altında dikkatle takip etmemiz gereken en önemli seviye, bakın şuradaki daha öncelerden sizlerle birlikte çizmiş olduğumuz 962 TL desteği. Bu destek çok önemli. Çünkü bu destekte ne dedik? Kırılmadığı sürece yukarıda bizler ilk etapta 980 TL'lere doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte izleriz. Ve dediğimiz gibi burada gram altında noktasal olarak 980 TL'ler civarına doğru bir yükseliş gözlemlemiş durumdayız. Peki gram altında kritik yer, kritik bölge neresi? Evet, kritik bölge 962. Günlük kapanışlarda 962 bölgesini gram altında dikkatli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü buradaki hareketler gram altında bizlere yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü bu hareketin devam edeceği ile ilgili en büyük sinyali verecek olan alandır. 962 TL üzerinde gram altında tutunmanın devam etmesi bizlere 1016 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin kapısını açacak olan seviyedir. Bunun altında da gene kuvvetli bir destek 951 TL'den geçen önemli destek bölgesi mevcuttur sevgili dostlarım. Ve burada ana hedef bölgemizde 1016 seviyesi, kısada 1016. Asıl ana hedef bölgemizde gram altında 1060 TL'ler civarına doğru giden bir gram altındaki hedef bölgemizdir. Kısada baktığımız zaman 951 bölgesi gene gram altında önemli bir bölge. Daha kısa bazlı al sat yapanlar için ise 962 TL'deki günlük kapanışlar dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Gümüş, hemen gümüş tarafına geçelim bakalım gümüşte önemli kritik seviyeler, önemli rakamlarımız hangi bölgelerden geçiyor? Evet, gümüş tarafına baktığımız zaman gümüş bizler için kritik önemli seviyelerinde bir dip çalışması yaptığını görüyoruz. Bu dip çalışması yaparken de yatırımcısını oldukça üzen bir gümüş, maalesef ki gümüşle karşı karşıyayız. İkinci kuvvetli direncini yukarı yönlü kıramayaraktan tekrardan bir dip çalışması yaptığı bölge içerisinde hareketlerine devam eden gümüşü izliyoruz. Gümüşte şu seviye önemli arkadaşlar. Bakın şuradaki 21 dolar seviyesi hala da önemli. Ve onun üzerinde de gene bizler için kırmamız gereken bir seviye 22 dolar üzerinde tutunmak. 22 dolar, bu seviyeyi 22 dolar üzerine atabilirsek gümüşte rahatlamanın gelebileceği en büyük seviye bu seviye. Bu 22 doların yukarı yönlü aşılması halinde gerçekleşecek. O zaman yukarı yönlü hareketlerimiz daha da hızlı bir şekilde
devam edebilir diyebiliriz. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman buradaki rahatlamanın henüz gümüşün ons tarafında yaşanmadığını görüyoruz maalesef ki sevgili dostlarım. Evet, bu arada bahçıvanımız da geldi. Megafonlu sesini hepiniz de duyuyorsunuzdur. Evet, şimdi videoyu burada biraz noktalandırdım. Tekrardan başlayalım. Fakat arkadaşlar bakın, gümüş maliyetlerini şu an itibariyle hesapladığınız zaman, araştırdığınız zaman gümüşün çıkarılma maliyetinin 22 dolar seviyesinde olduğunu bulacaksınız. Şu an itibariyle bir 22 dolar altında gümüşün ons tarafındaki işlemlerin sahte işlemler, yani zararına işlemler olduğunu da unutmamakta fayda var diyebilirim. Gümüşteki hareketler mutlaka bu alttaki dip çalışmasını tamamladığı zaman yukarı yönlü sert bir şekilde gerçekleştirecektir diye düşünmekteyim. Ons bazlı altın olsun, ons bazlı gümüş tarafındaki arkadaşlar olsun, dikkatli olmalarında fayda var. Buradaki oluşumların ilerleyen günlerde talebin de düğün mevsimlerinin başlamasıyla birlikte, bu her zaman altın tarafında bu şekilde olmuştur. Hindistan'daki düğün mevsimi, ülkemiz içerisindeki düğün mevsimlerinin başlamasıyla birlikte de altının özellikle ülkemiz tarafında yukarı yönlü hareketlerine başlayacağı yönündeki düşüncem değişmiş değil. 22 dolar altında her zaman gümüşün ons tarafının da ucuz olduğu unutulmamalı sevgili dostlarım. Hemen gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için gram gümüş tarafına bir bakalım. Gram gümüşte de 11 lira 80 kuruş seviyesi bizler için önemli bir seviye dedik. Buradaki kapanışları takip edeceğiz arkadaşlar, 11 lira 80. Çünkü yukarı yönlü hareketin 13 lira 20 kuruş bandına yerleşebilmesi için 11 lira 80 kuruş üzerinde gramın gümüş tarafında bizim kapanışlara ihtiyacımız var. Bu kapanışları yakalamaya başladığımız zaman yukarı yönlü hareketlerin sert bir şekilde 13 lira 20 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü ulaşabileceğini izleyebiliriz. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman 11 lira 80 kuruşa kadar yukarı yönlü hareketi izledik. Fakat burada kalıcı olamadık. Önemli olan 11 lira 80 kuruş üzerindeki kalıcılık bizler için önemli. Bunu başaramazsak tekrardan aşağıdaki destek seviyemiz 11 lira 20 kuruş bölgesinde bulunan desteğe doğru geri çekilmeler yaşayabiliriz. Fakat ben gümüşte bu 11.80'in yukarı yönlü kırılacağını, özellikle onsun ve doların katkı sunmasıyla birlikte önümüzdeki aylar içerisinde 13 lira 20 kuruş seviyesinin tekrardan test edilebileceği ile ilgili düşüncem değişmiş değil. Ama gene de dikkatli olmak lazım. Önemli stop bölgesi olarak da gümüşün gram tarafında 10 lira 96 kuruş seviyesi kullanılabilir. Sevgili dostlarım, bu seviyelerde sizler de kritik pozisyonlarınızı değiştirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Euro Türk Lirası, evet. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda önemli sayılabilecek kritik direnç bölgelerinin kırıldığını görüyoruz. Euro'da takip ettiğimiz, bakın şu iki kanal arasında hareketler tam da noktasal olarak çalışmakta. Burada hemen kuvvetli sayılabilecek direnç 17 lira 85 kuruş direnci. Ve şu an itibariyle de bu 17 lira 85 kuruşa değen bir Euro Türk Lirası sizlerle birlikte izledik. Hareketin tekrardan yukarı yönlü daha da hızlanabilmesi için 17.85 üzerinde kapatması şart günlükte. Burası günlük bir grafiğimiz olduğu için burada 17 lira 85 kuruş kapatımı şart ki buradaki direnç yukarı yönlü kırılabilsin. Hareketler daha da yukarıya yönlü taşınabilsin. Şimdi en kuvvetli bizler için destek bölgesi hangi seviyede bulunuyor? 16 lira 90 kuruş seviyesinden geçen bölge Euro'daki arkadaşlar için kuvvetli takip edilebilecek en yakın destek bölgesi. Çünkü bakın arkadaşlar, şu haftalıkta 16.90 seviyesi üzerinde tutunumlar bizleri ana hedef bölgesi olarak 18 lira 60 kuruş civarına kadar yukarı yönlü Euro'da taşıyabilir. O yüzden altlardan alım yapmış, elinde Euro tutan, Euro Türk Lirası tutan sevgili dostlarımız Euro'da özellikle 16.90 18.60 bant aralıklarını takip edebilirler. Buradaki hareketliliğin hızlanabilmesi için ise şuradaki 17.85 yukarı yönlü kırılması şart. 17.85 seviyesi neden şart? Görüyorsunuz şuradaki direncin geçtiği alan olduğu için 17.85 yukarı yönlü kırılması şart. Burası zaten kırılırsa yukarı yönlü hareketler, dediğim gibi arkadaşlar, daha da sertleşir ve Euro'da 18 lira ve üzerlerindeki hedefleri konuşmaya başlarız. Euro takip eden arkadaşlarımız da bu verdiğimiz seviyelere dikkat etsinler. Sterlin Türk Lirası. Sterlin Türk Lirası'nda son durum, hemen oraya da bakıyoruz. Ayrıca Avrupa tarafında
Christine Lagarde'la ilgili biliyorsunuz eksi faiz döneminin sona erdiğiyle ilgili açıklamalar geldi. Bu açıklamaların ardından zaten Euro'da kopuşlar başladı. Sterlin faiz artışlarına daha önce başlamıştı. Sterlindeki faiz artışlarıyla birlikte de sterlinde kuvvetli direnç bölgesi test edilmiş durumda. Bakın buradaki kuvvetli direnç bölgesi de 20 lira 70 kuruş seviyesinden geçiyor. Sterlin takip eden arkadaşlarımız için 20 lira 70 kuruş civarından geçen alan. Ve bu alanda bizler şu an Forex işlemlerinden baktığımız kadarıyla buradaki alanda test edilmiş durumda. Hatta 20 lira 80 kuruşlar civarı sterlin Türk lirasında görülmüş bir alan. Bizler gene şurayı 20 lira 80 kuruş civarındaki kuvvetli direnci işaretleyelim. 20 lira 80 kuruş civarından geçen alan sterlin Türk lirası takip edenler için önemli bir alan, kuvvetli bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgesini aşması durumunda ancak yukarı yönlü hareketlerin daha devam edeceğini sterlinde söyleyebiliriz. Aşılamaması durumunda geri çekilmeler bizleri 20 lira 35 kuruştaki şuradaki 20 lira 35 kuruş seviyesindeki destek bölgesine kadar geri çekebilir. O yüzden 20 lira 80 kuruştaki önemli direnci yakinen takipte kalacaksınız. Buranın üzerindeki hareketler bizi nereye kadar çekebilir? Bakın burada da 20 lira 35 kuruş desteği üzerinde kalındıkça sterlinde yön 22 lira seviyesine doğru gidebilir. O yüzden şu 20 lira 35 kuruş önemli bir seviye sterlinde. Buradaki ana hedef bölgesi de 22 lira seviyesinden geçen bölgeye doğru sterlinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir sevgili dostlarım. Ama kısada şuradaki kanalımız takipte olacak. Bunun üzerinde mutlaka bir 2 günlük kapanış görmemiz şart. Bu hareketleri gördüğümüz zaman yukarıda ilk etapta bizler 21.60 ve onun üzerinde dediğim gibi 22 dolarlar 22 Türk lirasına doğru giden bir sterlin Türk lirası izlemeye devam ederiz. Sterlindeki arkadaşlar da dikkatli olsunlar. Bitcoin, evet, Bitcoin severler için hemen Bitcoin'i açalım. Bitcoin'de son durum ne şekilde? Evet, Bitcoin'deki yükseliş nereye kadar olabilir? Bu tepkinin değişebilmesi için bakın arkadaşlar, Bitcoin'de şu EMA değerine kadar 33.500 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketler gelebilir. Günlükte baktığımız zaman bu güzel bir kapanış burada Bitcoin'de geldiğini görüyoruz. Bu kapanışlar bakalım devam edebilecek mi? Devam ederse Bitcoin'deki yükselişte yukarı yönlü hareketini devam edecektir. Kritik burada desteğiniz arkadaşlar 30.500 seviyesinden geçen alan. Bu 30.500 kritik destek bölgeniz. Bunun altına artık bundan sonra inmediği sürece Bitcoin'de yön yukarı yönlü devam edecektir. 30.500 kuvvetli destek bölgemiz dedik, takip edeceğiniz. Tekrardan aşağı yönlü hareketler başlayabilmesi için 30.500 altında kapanması gerekli. Kapanmadığı sürece de yukarı yönlü hareketlerde 34.000 seviyesine doğru, 34.500 seviyesine doğru ilk etapta bir yükseliş ve şu tepe zirvesi olan 40.000 dolarlara kadar bu yükselişin devamı gelebilir. Tabii ki bu yükseliş tuzak değilse, bunun tuzak olup olmadığını anlamak için de 30.500 doları sıkı bir şekilde takipte kalacaksınız ki bunun altında kapanış Bitcoin'de olmaması lazım. Kapanış olmadığı sürece yön Bitcoin'de 40.000 dolarlar seviyesine doğru tekrardan yeni bir atak başlatabilir. Evet, uzun uzuna sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakışta bulunduk. Para piyasalarında, döviz kurlarında, emtialarda önemli seviyeleri, kritik seviyeleri bulmaya çalıştık. Uzun bir video oldu fakat faydalı olacağını düşündüğüm bir video olduğu için biraz uzatmak istedim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.